Herkese merhaba. Bugün Amerikan efsanelerinden bir tanesiyle birlikteyiz. Cadillac Eldorado. Gerçekten Amerikan otomobillerinin bu kadar ünlenmesini sağlayan modellerden bir tanesi de diyebiliriz. Artık o dönem için lüksün en üst noktası ve gerçekten de tasarımıyla, konforuyla, motor gücüyle efsane olmuş bir araç. Bizim aracımız 1964 model ve 4. jenerasyon olarak geçen kasa. Efsane olarak niteleyebileceğimiz Cadillac Eldorado'lar ise 1959 model. O yıllarda üretilen araçlar jenerasyon farkı olsa bile kendi jenerasyonu içinde bile büyük tasarım farklarına her yıl kavuşabiliyordu. Mesela bu aracın 4. jenerasyonun ilk çıkan modeli 1961 modeli bambaşka bir tasarıma sahip. Ön tasarım olarak arkası daha benzer. Ama bu gördüğümüz aracın önü çok daha farklı. Far yapısı, ızgara yapısı, birçok şeyi gerçekten de daha farklı. Hatta motorlarda da değişiklik olmuş. Bu açıdan bizim de aracımız oldukça özel ve renk kombinasyonu da süper. Bakın dışı beyaz, İçi beyaz ve kromları da en üst safhada diyebiliriz. Gerçekten hoş görünüyor. Şimdi isterseniz şöyle aracımızın geneline bir bakalım. Bazı önemli tasarım detayları var. Mesela önünden başladığımız zaman ikiye bölünmüş bir ızgaramız var ve ortasından da gövde rengi geçiyor. Bu daha öncekilerde mesela bütündü ve de krom şeklindeydi. Çift farlar ayrı güzel duruyor bakın. Ve daha öncesinde buralarda da sinyal vesaire gibi gruplar varken bu araçta değiştirmişler ve bu şekilde kullanmışlar. Kromlarımız boydan boya gidiyor. Kaputun kenarlarında var. Tamponlarımız o şekilde. Jantlarımız o şekilde. Aynalarımız o şekilde. Ve bakın cam kenarı, çıtaları bile krom. Oldukça da güzel. Şurada önemli bir detayımız var bakın. Görüyorsunuz. Yüzgeç gibi. Ve burada da sinyali görebilirsiniz. İçinde sürücüye göstermek için. Böyle de bir detay kullanmışlar. Devam ediyorum arkaya doğru bakın. Altta kromumuz devam ediyor. Geldi ve burada aydınlatma grubuna bağlandı. Ve de en önemli detaylardan bir tanesi işte bu. Dönemin en önemli tasarım detaylarından biri bu bahsettiğimiz fintail, yani kırlangıç dediğimiz detay. Hatta dönemin bazı Mercedes modellerinde de vardı ve Amerikan modellerinden esinlenildi. Hatta bizim aracımız dediğimiz gibi 1964 ama bu aracın 1959 modelinde çok daha abartı bir kırlangıç kuyruk vardı. Buradan geliyordu. Şu kadar uzayıp iki tane yuvarlak stopla kendini gösteriyordu ve abartı büyüklükte bir şeydi. Gerçekten de bu araçta küçültmüşler. Ama genel anlamda daha sonraki jenerasyonların da detaylarını bu şekilde kavuşmuş. Mesela bu gördüğümüz çizgili detay daha düz bir yapı sonraki jenerasyonlarda devam ediyor ama kromlar ve diğer bazı detaylar sonraki jenerasyonlarda da var. Öncekinde de devam ediyor ve Cadillac'ın önemli tasarım unsurlarından bir tanesi diyebiliriz. Bir önemli detay daha var. Önde bahsedecektik ondan ama burada belirtelim. Mesela bu aracın daha sonraki jenerasyonunda yatay 2 tane yan yanayken dikey üst üste 2 tane olarak değiştiriliyor aydınlatma grubu. Bu araç en son yatay far kullanılan model olmasıyla kendini gösteriyor diyebiliriz. Bagajın yanındayken hemen bu dev aracın bagajına bir bakalım. Neden dev? Bu araç yaklaşık 5,7 metre uzunluğunda. Şöyle bir örnekle pekiştirelim. Mesela günümüzde Mercedes'in S sınıfı araçları uzun olan tipleri 5,3 metre civarında. Yani bu araç S kasadan bile, uzun versiyondan bile tam 40 santim, yani neredeyse 2 karış daha uzun. O yüzden de dev gibi bir bagajı var. Bunu da görmek lazım. Biliyorsunuz Amerikan araçlarının bagajlarıyla ilgili hep espriler yapılır. İşte kaç tane buna ceses sığar bilmem ne. Biz de bir görelim bakalım. Evet. Böyle upuzun ama çok derin olmayan bir bagajımız var. Yine o dönemin karakteristik bagajlarından. Özellikle çanta ve benzeri eşyalar da koyduk. Bakın yangın tüpü de tam araca göre dev gibi bir yangın tüpü var. Öyle küçük falan değil. Burada bakın orijinal bazı güzel etiketler var. Jacking Instructions demiş. Gördüğünüz gibi burada da bir tane var. Kriko ile alakalı olarak gösteriyor.
Gerçekten o. Şunu da belirtmeden geçmeyelim tabii. Şimdi aracımız son derece orijinal ama birazcık bakıma ihtiyacı var. Aracın sahibi bu parçaları temin etmiş ama vaktinde sıkıntı olduğu için, ilgilenemediği için hepsi bekliyor. Bu haliyle bile harikulade ama işte stoplarında bazı şeyler değişecek, içinde bazı şeyler değişecek. Araç kendini daha da güzel bulacak ama bu haliyle de gerçekten de çok orijinal. Şimdi yanına kadar geldik. Aracımızın bir içine binelim. İçini bir görelim. Neler var, neler yok. Özellikleri gerçekten de oldukça dikkat çekici bir araç. Evet, yayla gibi bir araç. Bakın içi de beyaz. Derileri de normal haliyle duruyor. Herhangi bir restorasyon görmemiş ve yaptırmak da istemiyor. Bu haliyle daha orijinal olduğunu düşünüyor aracın sahibi. Bakın ahşapları falan kocaman bir karışlık ahşaplar koymuşlar aracın önüne, yanına. Şöyle bir genel anlatalım için isterseniz. Bakın burada radyosu var. AM ve FM olarak frekansları değiştirebiliyorsunuz. Burada şöyle yüz yuvarlak tatlı bir saatimiz var. Hemen onun simetriğinde burada ışık kontrolü var. Yani aracın iç ışıklandırması, işte dış parklar vesaire. Aracımızda klima var. Bakın air conditioner burada açıyoruz ve çeşitli ayarları var. Bir otomatik şanzımanımız var. Burada görünüyor zaten o da. Yine koldan viteste. Bu dönem 3 ve 4 ileri olarak farklı şanzımanlar kullanılmış. Bizim aracımızda da büyük ihtimal 4 ileri bir otomatik şanzıman mevcut. Şurada hemen bakın devam edelim. Çok kibar, tatlı bir krom havalandırma ızgaramız var. Aracımızın çalıştırma anahtar yeri burada, sağ tarafta. Burada hız göstergemiz, mil göstergemiz, işte normal sıfırlanabilen gösterge. Burada hararet ve burada da yakıt ve burada da çeşitli uyarılar var. Dediğimiz gibi 1964 model bir arabadayız ve 50 yılın üstünde bir mazisi var ve de ona rağmen bakın burada çeşitli kumandalarımız var. Kromlu yine tamamen. Bunlar camlar. Şimdi burada 6 tane görüyorsunuz. Bu ortadakiler ön camlar. Arkadakiler, şu kısımdakiler arka kelebek camlar açıyor. Ve de şu öndeki 2 tanesi de bu gördüğümüz öndeki kelebek camları kumanda ediyor. Yani 6 tane cam kumandası var. Ve bunun haricinde şurada bir grubumuz var. Bu da koltuğun elektrikli ayarı. Öne, arkaya, sırtlık ayarı ve de beşik hareketini yapan ayar. Bunda da bayağı bir ciddi ayar var. Burada da kitleme mekanizma olarak camlar için. Burada da bakın aynamızı kontrol ettiğimiz kısım. Bunu manuel yapmışlar. Direkt olarak minicik de bir ayna. 5.7 metre büyüklüğünde bir otomobilimiz var ama aynalarımız minicik. O dönemlerde öyleymiş. Pullman modelini hatırlarsınız. 6,5 metre boyuyla aynen böyle minicik aynaları vardı. Günümüzde artık aynaların boyutu güvenlik kaygılarıyla büyüdü ve ama tabii bu haliyle oldukça da kibar göründüğünü söylemek mümkün. Şurada kol açma düğmesini de göstermekte fayda var bakın. Şu şekilde. Yani parça kullanımına bir bakar mısınız? Yoğunluğuna, ham madde kullanımı, krom kullanımı her şey abartılı bir şekilde o dönemde. Zaten koltuklarımız deri. Buraya resmen salon koltuğuna benzer bir kol dayama koymuşlar. Yine aynı şekilde bu aracın arkası da çok büyük ve arkadakileri de rahat ettirebilecek bir diz mesafesine sahip. Onu da ayrıca size gösterelim. Bu arada şunu da belirtelim. Bu aracın tentesi de elektrikli. O kadar şey koymuşlar. Üstü açık bir araçtayız ve tentesi de elektrikli. 50 yıl öncesinde bile bu var. Hemen buraya bakıyoruz. Bakın son derece kibar krom aynamız her zamanki gibi Amerikan araçlarının, o dönem Amerikan araçlarının en güzel özelliklerinden bir tanesi. Kibar, tatlı, küçük bir aynamız ve bu da gece ve gündüz modu olarak ayarlanabiliyor bakın. Şu anda şöyle gündüz modundayız. Direksiyonumuza hemen şöyle bir bakalım. Yine çok kibar, böyle boyutlu, gördüğümüz gibi kromu bol. Aracın genel rengiyle uyumlu direksiyonumuz ve de 2 kollu kornamızda bakın şu anda aküyle ilgili bir sıkıntı olabilir. O yüzden de düşük geliyor. Şimdi dıştan sol ve sağ sinyallerin bakın çamurluklar üstünde olduğundan bahsettik. Bize doğru dönük. Sürücüyü bilgilendiriyor. Bakın sol yaptığımız zaman sol ve sağ yaptığımız zaman da sağ taraf kendisini gösteriyor. Sinyalleri de böyle ilginç detaylarla şekillendirmişler. Gerçekten de hoş detaylar. Şurada bir çekmecemiz var. Evet, burada küllük ve
O zamanlar her zaman söyleriz, fosur fosur sigara içilen dönemler otomobillerin içinde, toplu alanlarda. Evet. İç kısmı aracın bu şekilde. Şimdi isterseniz aracımızın şu dev motoruna bir bakalım. Gerçekten de çok heybetli ama tatlı çalışan bir V8 motorumuz var. Ona hep beraber bir bakalım. Bu arada motor kaputu içeriden açılmıyor. Dışarıdan açılıyor. Şöyle bir mandalı var. Benim parmağım bile zor giriyor. Hop yaptık. Evet. Ve kendi kendine tutuyor bakın. Böyle de bir motor kaputu var. Dev gibi. Kullanılan malzemeler gerçekten de bakın. Saclar, aradaki kaporta parçaları inanılmaz bir şekilde kalın. O dönemler için geçerli yine dediğimiz gibi. Şimdi burada dev bir motorumuz var bakın. Bu motor bloktan egzantrikli bir V8. Ve de bir adet egzantrik mili var. Silindir başında da 2 sübap yani 16 sübaplı bir motor. Ve de 7 litrelik bir motor. Dev gibi. Toplamda da 340-350 PS civarında bir güce sahip. Ürettiği tork da oldukça fazla. 600 Nm'ye yakın. Ve de bu aracı oldukça ağır 2,5 tonluk bu aracı yaklaşık 10 saniyede sıfırdan 100 kilometreye hızlandırabiliyor. Yakıt tüketimi de 100 kilometrede yaklaşık 25 litre. Yani yakıtı adeta içiyor. Ama sonuçta 50 yıl öncesinin teknolojisinden bahsediyoruz. Ve bu motor sonuçta büyük bir arabaya koyulmuş, bir zengin arabasına koyulmuş, pahalı bir arabaya koyulmuş. Bu tip kaygıları yok. Zaten o dönemin Amerika'sında zaten böyle bir kaygı yok. Böyle de dev bir motor kullanılmış. En üst seviyede motorlardan bir tanesi diyebiliriz. O dönem kullanılmış. Motorun özelliklerinden bahsettik. Sesini oldukça merak ediyorsunuz. İsterseniz ilk önce sesini dinleyelim. Sonra da motor kaputumuzu kapatıp yolumuza koyulalım. Evet, motorumuzun sesi öyle alışık olduğumuz gürül gürül çok yüksek Amerikan otomobilleri sesleri gibi değil. Bunun da nedeni Cadillac'ın lüks algısından. Sonuçta çok fazla da ses istenmiyor. Tatlı bir şekilde bu ses kabine de sızıyor, dışarıya da sızıyor. Ama bu tamamen Cadillac'ın lüks algısıyla alakalı bir şey. Şimdi isterseniz aracımızın sürüşüne geçelim. Bir de yolda dinleyelim. Ayrıca konfor, süspansiyon ve çeşitli özelliklerini hep beraber yolda görelim. Cadillac Eldorado testimize de başladık. Şu anda sürüşümüzdeyiz. Şu an tatlı tatlı süzülüyoruz. Motorun sesi gerçekten müthiş keyifli bakın. Hor 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 hemen o kadar güzel başlıyor ki gaza tepkisi anında. Evet, frene bastığım zaman gerçekten de sola çekiyor. Şu an ayarsız ama sonuçta bu araçlarda öyle özel bir fren sistemi falan yer almıyor. Ondan dolayı da insanı gerçekten de tedirgin ediyor. Biraz ağırlığın etkisi. Şimdi sonuçta da 50-60 yıl öncesinin teknolojisinden bahsediyoruz. İşte o nedenle fren konusunda gerçekten tedirginlik var. Şimdi şurada güzel bir boşluk buldum. Hemen gazlıyorum bakın. Wow! Mükemmel. Yaylana yaylana böyle yata yata hızlanıyor. Virajlı da biraz. Gerçekten de harikulade bir gidişe sahip.
Bastık fena gidiyor yani. Hissettiriyor torku sırtınızda. Gerçekten de çok güzel. Bastım mı gidiyor 7 litre yani. Bu kadar basit. Tabii bir de bu araçlarda şöyle bir güzellik var. Bakın koltuklar birleşik. Ben böyle elimi atıyorum. Böyle keyifli gidebiliyorum. Mesela şimdi böyle tümsekli yerlerden geçiyorum. Gaza basa basa. Biraz da rampa yukarı. Ve gemi gibi sallandığımızı net bir şekilde görebilirsiniz. Aracın zaten motoru da dev gibi. Kendisi de aracın dev gibi. Ağırlığı vesaire sanki denizde dalgaların üzerinde bot kullanıyoruz. Ben şu anda bu tip hislere sahibim. Bakar mısınız ne kadar tatlı bir şekilde geçiyor bozuk yolların üzerinden. Harikulade gerçekten de. Bu arada önemli bir detay. Bakın uçaklardakine benzer bir kemerim var. Bu kemer 1959 yılından önce 1955'te Nash ve Ford gibi firmalar tarafından kullanılmaya başlanmış ama ilk olarak 1958 yılında Saab tarafından kullanılıyor. Kucak tipi uçaklardakine benzeyen. Ama 1959 yılında Volvo tarafından 3 nokta emniyet kemerleri buradan böyle geçenlerden icat ediliyor. Ve de Volvo'nun PV544 diye bir modeli var. Onda kullanılmaya başlanıyor. Ama bizim aracımızda gördüğümüz gibi kucak tipi bir kemer mevcut. Artık testimizin sonuna geldik. Cadillac Eldorado'yu da gerçekten çok beğendik. 1964 yılına göre yani 55 yıl öncesinin aşağı yukarı teknolojisine göre yapılmış bir araç ve canavar gibi. Motoru ayrı güzel, gidişi ayrı güzel, süspansiyonu ayrı güzel. Umarız bu güzellikleri size de fazlasıyla hissettirmişizdir. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz.